Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle ihraç fazlası Amerikan sarım bir ipim var. Orta kalınlıkta bir ip. Bununla harika model başlayacağız. Kullanacağım şişlerim 4 numara. Modelimiz gayet güzel, farklı bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimi çıkardım, şöyle hazırladım. Bu model için ilmek sayısı 8 ve 8'in katları, şöyle göstereyim, artı 4 ilmekten oluşmakta her modelimiz. 8 ve 8'in katları artı 4 ilmek ekliyoruz en sonunda. Birinci sıra ön yüzündeyim. Hemen ilk sıradan başlıyorum arkadaşlar. Diğer tarafa geçmeme gerek yok. Hemen ilk sıradan birinci sıramızı başlıyoruz. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 10 ilmek ters örüyorum. Evet, kenar ilmeğinden sonra şöyle 10 ilmek ters ördüm. 6 ilmek düz, 6 ilmek düzden sonra 2 ilmek ters. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Birinci sırayı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. İkinci sıramı ters örerek tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Birinci sırada ne yaptıysak yine aynı şekilde yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra 10 ilmek ters örüyoruz. 10 ilmek tersten sonra 6 ilmek düz. Sıra sonunda 2 ters. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü sırayı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Bu modelde arkadaşlar arka yüzünde farklı bir işlem yapmıyoruz. İlmeklerimizin hepsini ters örüyoruz. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. Şu şekilde haroşa yapacağız şu 2 ilmeğimizi. Devamında 6 ilmek düz. 6 ilmek düzden sonra 2 ilmek ters. 6 ilmek düz. Bu düz olan ilmeklerimi tekrar düz örüyorum. Sıra sonunda 2 ters. Kenar ilmeğimi düz ördüm. 5. sırayı tamamladık.
Altıncı sıra arka yüzünde yine ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Yedinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Buradaki haroşalarımı yapmak için. Devamında düzlerimi düz örüyorum yine. Yani 6 ilmek düz. 2 ters, 6 düz. 2 tersle sıramı tamamlıyorum. Yedinci sıramızı tamamladık. Sekizinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Şöyle burada biraz hızlı geçiyorum arkadaşlar. Çünkü sadece ters ilmek örüyorum. Farklı bir işlem yapmadığım için burayı biraz hızlı yapalım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. 9. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra yine 2 ters haroşalarımızı örelim. Düzlerimizi düz. İki ters, 6 düz. Dokuzuncu sıra ön yüzünde bu şekilde devam ettim. 2 ters, kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. 10. sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Şöyle. Modeli bir kez kurmuş olduk. Şöyle 10 sıradan oluştu modelimiz. Şimdi ikinci model kurulumunda kaydırarak kuracağız. Burada yaptığımız şöyle şu 2 sıra haroşayı buraya kaydıracağız. Buradaki düz ilmeklerin üzerine. Hep birlikte başlayalım. Modeli ikinci kez kuruyoruz. Kaydırarak modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ördüm. Yani şu haroşalarımızı yaptık. Daha sonra 6 ilmek düz, 10 ilmek ters. 2 bu aradaki haroşalarım, 6 burası, 2 de bura, toplamda yani 10 ters ilmek örüyoruz. Evet, 10 ters ilmekten sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. Bakın buradaki terslerimizi buraya kaydırmış olduk. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örüyoruz yine. Şöyle hızlı örüyorum ben. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek tamamladım. İkinci sıra arka yüzünde. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Yine şu iki ilmeklerimizi haroşa olarak ters örüyorum.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3. sıra ön yüzündeyiz. 2 ilmek ters, 6 ilmek düz. Birinci sırada ne yaptıysak aynısını yapıyoruz yine. 2 pardon, burada 10 ters ilmekti. 2 bu ortadakiler, 6 bu kısımdaki, 2 de diğer haroşa tarafı, toplamda 10 ilmek ters örüyorum. 10 ters ilmekten sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters, 6 ilmek düz. Yani haroşalarımı ters örüyorum 2 ilmek. Bu düzlerimi düz örüyorum. İki ilmek tersle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 5. sırayı tamamladık. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Başta da söylediğim gibi bu modelde arka yüzünde farklı işlem yapılmıyor arkadaşlar. Sadece ters örerek devam ediyoruz. Yedinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra yine 2 ilmek ters, 6 ilmek düz. İki ilmek ters, 6 ilmek düz. İki ters ilmek, kenar ilmeğimi düz ördüm. Sekizinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, sıramı tamamladım. 9. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine aynı 2 ters ilmek, 6 düz ilmek. Haroşalarımı ters örüyorum 2 ilmek. Düz olan ilmeklerimi düz örüyorum. İki ters, 6 düz. 6 ilmek düzden sonra sıra sonunda 2 ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi düz ördüm. 9. sıramı tamamladım. 10. sıra arka yüzünde. Son sıramız kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Evet, modeli
tamamladık. 10 sıradan tekrar ikinci model kurulumunu. Bakın ikinci model kurulumunda kaydırarak yaptık. Şurada yaptığımız haroşaları buraya kaydırdık 2 sıra. Şimdi üçüncü model kurulumunda burada ne yaptıysak, yani birinci model kurulumunda ne yaptıysak aynısını yapacağız. İsterseniz birinci sırayı beraber yapalım. Üçüncü model kurulumunun birinci sırası. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. burada 10 ilmek ters örüyorum. Toplamda 10 ilmek oluyor. Evet, 10 ilmek ters ördüm kenar ilmeğinden sonra. Buradaki 6 ilmeğimizi düz, zaten düzdü ilmeklerim, düz örerek devam ediyorum. 6 düz ilmekten sonra 2 ters ilmek. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Şu üçüncü model kurulumunun birinci sırasını beraber yaptık arkadaşlar. Bakın şurada yaptığımız işlemi yine buraya kaydırmış olduk. Bir modelde burada terslerimiz, ikinci modelde burada, üçüncü modelde tekrar burada. Model böyle devam ediyor. Şöyle bir parçada daha önce yaptım. Bakın modelin ilerlemiş hali böyle olacak. Modelimiz gayet güzel. Şöyle farklı, spor bir model. Özellikle de erkek örgülerinde kullanabilirsiniz. Daha uygun onlar için. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, atkı, bere, süveter, hırka, bebek battaniyesi hepsinde kullanabilirsiniz. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Gayet kullanışlı ve yapımı kolay. Uç kısımları da bakın şöyle çıkıyor. Bu parçamda da alt ipimi 2 kat yaptım. O şekilde başladım. Klasik ilmek alışı, sadece altta kullandığım ipi 2 kat yaptım. Bakın şöyle bir görüntüsü oldu. Gayet de güzel oldu. Böyle de yapabilirsiniz. Evet, bugünkü modelimiz de buydu arkadaşlar. Umarım beğenir, benimle yaparsınız. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.